Evet, dün bu haber sosyal medyaya damgasını vurdu. Nur Viral'le Sen İstersen özel magazinde Seyhan Erdağ bizlerle birlikte. Hepiniz merak ediyorsunuz biliyorum. Çünkü dün geceden itibaren sosyal medyada herkes bunu konuşuyor. Müjdat Gezen'e ne oldu? Orada neler yaşandı? Orada çok şey yaşandı. Sosyal medyanın gücü, önce sosyal medya sayesinde yaşanılanlardan haberimiz oldu. Oradaki izleyiciler durumu paylaştılar. Yani Gırgırye müzikali dün gece İstanbul Kongre Merkezi'nde Sahnelenemedi. üçüncü kez perdelerini açmak için hazırlandı ve dansçılar sahneye çıktı. Fakat görüntülerimiz elimizde, büyük ihtimal, evet şu anda o görüntü elimizde. İzleyicilerden bir hanımefendi objektiflere takılıyor ve güvenliğin olmadığı bir salonda sahnenin önünde dolanıp izleyiciye sahneye doğru, sanatçılara doğru bakıyor. Yani şu mu? Yani sanatçılar sahnedeler, oyun Sanatçılar başladı. sahnede, oyun başlıyor ve daha çok dansçılar sahneye, yani dansçılarla birlikte açılıyor ve başrol oyuncuları da orada. Yani aslında bir giriş. Bütün sanatçıların orada izleyiciyi karşılama anı. Selamladığı. Ve evet, dans ederek, şarkı söyleyerek selamladığı anı ve salonda hiç güvenlik yok. Yani yorumlu anlatıyorum. Çünkü 35 yıllık bir gazeteci olarak fark ettiğim detaylardan bir tanesi, bir tane bile güvenlik yok ve bir kadın sahneye doğru biriyle sanki böyle konuşmak, atışmak istermiş gibi, elde arada bir böyle oluyor. Şöyle sahneye doğru bakıyor. Ve yine sosyal medya videolarından anladığımız o ki hanımefendi Müjdat Gezen'le karşılaşınca bağırmaya başlıyor, göremiyoruz diye. Yani inanılmaz bir olay. O VIP'den mi bilet almış? VIP'den bilet, oraya geleceğim. VIP'den bilet aldığını sonradan öğrendiğimiz hanımefendi Müjdat Gezen'i gözüne kestiriyor. Bir de Müjdat Gezen susan bir sanatçı değildir. Her zaman ön plandadır konuşmasıyla, girişkenliğiyle. Hele haksızlık karşısında. Aynen öyle ve ilginç bir şekilde kadın, çünkü zaten bağıran biri var salonda. Müzik de yoksa onun bağırmasıyla zaten oyun devam edemez. Ve Müjdat Gezen'le aralarında bir konuşma başlıyor. Konu şu: hanımefendi VIP'den bilet alıyor. Detaylar çok fazla. Ve salona girdiğinde bir bakıyor ki, çok büyük bir salondur İstanbul Kongre Merkezi, koltuklarda yeri yok. Nerede yeri var? Çay bahçelerinde oturduğumuz naylon sandalyeler vardır, beyaz renklidir. Kimisinin kolçağı vardır, kimisinin yoktur. Öyle bir sandalyede oturduğunu görüyor. Bakın, bilet fiyatı 4.250.000 lira. Yani yeni parayla söyledim, yanlış oldu. 4.250 lira. 4.250 bir kere buradan bir doluyor. Yani ben VIP'ye bilet aldım ama benim koltuklarda yerim yok. Ben naylon sandalyede oturuyorum. Ve yine bir detay var. Şimdi detay. Salon çok büyük ama hanımefendinin yeri ve VIP'den bilet alanların yeri yan taraflarda. Yani aslında öyle bir koltuk yok. Organizasyon firması, tiyatroda yapımcı vardır, organizatör vardır. Organizatör yerleri bulur, tiyatro salonlarını bulur ve oralardaki organizasyonu düzenler. Organizatör hatası olarak çok fazla bilet satılıyor ve VIP'dekiler dolayısıyla... Yani kapasite dışında satılıyor. Kapasite dışında. Aynen öyle. Müjdat Gezen de zaten bunu kabul ediyor sahnede. Hanımefendinin mağduriyetinin giderileceğini söylüyor. Ama tabii ki 82 yaşındaki bir insan ve bakın, altını çiziyorum. Bu görülmüş, yaşanmış bir olay değildir. Bir izleyicinin resmen oyunu provoke ederek, Yani sahnenin önüne geliyor. Müjdat sahnenin- Gezen'e diyor ki ben göremiyorum. sahnenin önüne geliyor, yani oyun başlıyor ve müzik esnasında, dans sırasında kadın zaten ayakta ve sahnenin önünde birini arıyor kendine. Salonda kaç kişi var orada? 3500 kişilik bir salonmuş İstanbul Kongre Ve Merkezi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar var. Siz orada, yani
tepki göstereceksiniz ve ayağa kalkıp sanatçıya tepki göstermek Şimdi istiyorsunuz. hiç görülmemiş o bir şey. kadar doluyorsunuz. Sana şunu soracağım. Müjdat Gezen ve işte yapılan açıklamalarda hani provokatif eylem gibi de düşünülmüş bu. Hani sosyal medyaya yansıyan diyeyim. Ben sana şunu da soracağım. Acaba bunun gündemde kalabilmesi, çok fazla söz edilmesi için PR amaçlı yapılan bir şey de olabilir mi? Değil. Asla olamaz. Şimdi oradaki isimler o kadar büyük ki Müjdat Gezen, Perran Kutman önderliğinde. Evet. Diğer isimler yani orayı o müzikali canlandırmak için orada bulunan sanatçılar asla ve asla böyle bir şey olamaz. Böyle bir PR eğer vardır deyip kanıtlayan bir insan bile olsa bileklerimi keserim. Peki o sırada Böyle bir Müjdat şey Gezen olamaz. ne yapıyor? Hanımefendiye ne diyor? Müjdat Gezen sahnede, aslında bunun videoları var. İsterseniz bir izleyelim. Söz konusu hanımefendi, şu an ekrandaki hanımefendi. Bu yapımcı Onurcan Bey ile tartışıyor şu Sesini anda. bir açalım, dinleyelim. Ama Müjdat Bey'in videosu var. Eğer elimizde hazırsa, yani Müjdat abinin sahnede olduğu ve şu anda izleyici aslında... Öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Doğru davranışsızlık bize... Dolayı hocamız biraz rahatsızlandı. Yani çok özür dileyerek bu oyuna devam edemeyeceğiz. Şöyle bir şey yapacağız ama sizlerden çok özür diliyoruz. Lütfen bilet aldığınız yerlerden sizinle iletişime geçilecek. Bu hafta içerisinde tekrar size özel bir gösteri koyacağız. Hepinize tekrar bu oyunu oynayacağız. Teşekkür ediyorum. Tabii ki. Peki Müjdat Gezen'e ne oluyor? Müjdat Gezen şimdi bir kere yaşı gereği etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü orada bir sinir harbi var. Tansiyonu önde. çıkıyor. Tansiyon mu onu bilemem. Ama bir sinir harbi, bir gerginlik var. İçeriye giriyorsunuz. Perran Kutman'ın ağladığı söyleniyor. Orada çok değer verdiğiniz insanlar var. İşte en başta Perran Kutman var. Onun ağladığını görüyorsunuz. Yani herhalde eli ayağı titremeye başlamıştır Ama... ki Müjdat Gezen gibi bir isim o sahneye çıkmamazlık etmezdi. Evet. Ve şöyle bir durum var bakın. Oyunun iptal edilmesi için eleştirenler var. Yani sektörü bilmeyip, bu hayatı bilmeyip, sosyal medya kullanıcıları arasında profesyonelliklerine yakışmadığını söyleyip oyunun iptal edildiği konusunda eleştiriler var. Şimdi bu oyunda Müjdat Gezen, atıyorum, önemli bir rolde değildir, oyun devam eder. Ama orada bir başrol var. Müjdat Gezen'in olmadığı sahneleri nasıl atabilirsiniz? Nasıl atlayabilirsiniz? Evet. Burada bir ileri geri tuşu yok ki vız diye gidip hadi 3. sahneden başlayalım Müjdat diye. Gezen de yaptığı açıklamada galiba zaten organizasyonun bozuk olduğundan falan bahsediyor. Şimdi- mutlaka bu mağduriyet giderilecektir. Bu mağduriyet giderilecek ama burada aslında bizim değinmemiz gereken konu organizasyonun hatası. Siz VIP bilet satıp insanlara olmayan koltukları satamazsınız. Bakın yani elimdeki plastik sandalyelerde oturtturamazsınız o görüntüyü insanları. bulamadım. Aynı durum ilk gala gecesinde Ataşehir Arena'da da yapıldı ve bir beyefendiyi çok net hatırlıyorum. Kalkmış, şöyle eline almış sandalyeyi ve oturduğu yeri gösteriyor. Yani aslında o da bilet almış ama koltuk yok. Yani aslında belki buradaki seyircinin tepkisi, yani şöyle, tepkisinde haklı ama tarzı yanlış. Şimdi bu resmen provokaya giriyor, terbiyesizliğe giriyor ve oradaki hiç kimseyi düşünmemeye giriyor. Çıkarsınız dışarı, bir yetkili bulursunuz. Ayrıca daha da uzatmaya gerek yok. Karşınızda Müjdat Gezen'i görmüşsünüz, yine susmuyorsunuz. Evet. Yani sizi Müjdat Gezen gibi bir sanatçının, bir halk sanatçısının mağdur etme imkanı var mı? Bu neyin nefreti bu kadar? Ve bakın, yayına girmeden önce araştırdım. Arkadaşım avukat Melike Uzunay'a sordum. Oraya gelenler, sosyal medyadan söylüyorum, Bartın'dan bile bilet alıp gelen bir beyefendi var. Yani Evet. resmen ağlamak üzere ve diyor ki ben Bartın'dan geldim. Bu insanlar ne yaptı? Yani mağdur edilen çok kişi var burada. Mağdur edilen 3500 kişi var. Evet.
bu hanımefendiye dava açma hakları varmış. Bunu Evet. bilmelerini istiyorum. Bu oyunu izlemeye gelenlerin. Ama özetle baktığımızda aslında gerçekten bu olay oyuna yaradı mı? Bence yaradı. Kapalı gişeymiş galiba artık. değil Oyun mi zaten İstanbul'da? şimdi oyun zaten kapalı gişeydi. O yani ben yanlış bilgi veremem. İstanbul bütün satışlarına bakın, bitti biletler. Süper. Ama bu oyuna yaradı mı? Evet yaradı. Evet. Ama burada çok önemli detaylar var. Müjdat Gezen'in verdiği çok büyük bir ders var. Organizasyon firmasına dedi ki Evet. sen kimsin? Biz yoksak sen de yoksun. yoksun. Evet, yaptığı Bakın, açıklamaları çok zaten önemli. sosyal medyada da Altını gördük. çiziyorum. Ne oldu oynanmadı oyun sevgili organizatör? Ne oldu? Evet. İnsanlar mağdur olduklarıyla kaldı. Sanatçılar üzüldü. Şimdi bu Gezen- gece hastanelik oldu. Şimdi bu gece başka duygularla belki gerilerek çıkacaklar sahneye. Ama oraya güvenlik lazımdı. O hanımefendi Evet, o mutlaka o şekilde... tedbirler alınacaktır zaten artık, Evet değil ama mi? hiç olmaması gerekiyordu. Bu çok kötü örnekler doğurabilir. Nereden biliyorsunuz bundan sonraki oyunlarda kötü bir örnek olarak kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmayacağını? Şöyle ben diyelim çok üzgünüm. enerjimizi. İnşallah bundan sonraki süreçte bütün mağduriyetler giderilip Müjdat Gezen'in de sağlıklı, güzel bir şekilde işte ekiple beraber o oyunu sergilemesi. Vallahi Allah ne diyelim? sağlıklı uzun ömürler versin hepsine. Ama önemli detaylar var. Çok yani ders alınması gereken çok büyük bir olay bu. İbrahim Tatlıses bu arada hastaneden çıktı. Onun da Taburcu bir oldu. haberini verelim, müjdesini verelim. Taburcu oldu. Burada sevenleriyle görüşüyor. Ama bir şey var, bir detay var. Lügatımda A harfi yok diyerek benden bahsetmiş. Senden değil tabii ki. Oğlu Ahmet'ten. İbrahim- Yani düşünün, adını bile ağzına almak istemiyor. Çünkü orada soru geliyor. Oradaki gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi hastane çıkışı yapılan basın toplantısında İbrahim Tatlıses'e diyor ki oğlunuz ayağında elektronik kelepçeyle hastaneye kadar geldi, ne diyorsunuz? O da öyle bir duruyor, diyor ki benim lügatımda A harfi diye bir şey yok. Evet. Yani bana hiç oğlumun sorularını sormayın. Ayrıca ekliyor, o hastanede biriktirdi. Yani kim bilir neler yaşadı odasında. Bu kadar zaman, 2 haftadır hastanede, az buz bir zaman değil. Diyor ki ben çalıştım, ben yaptım, ben yoruldum. Bunlar benim paralarım. Hiç kimseye hiçbir şey bırakmıyorum diyor. Ama bu bizim çok duyduğumuz çocukluktan beri hep ailede kızıldığı zaman söylenen cümlelerden biridir diye düşünüyorum. Allah Ama bu defa sağlıklı daha keskin uzun galiba. ömür versin. Çok kırgın. Yani Dilan... İkinci midir İbrahim Tatlıses? İkincidir. Unutmaz. Unutmaz. Kızına, yani kızı Dilan Hanım'a ve oğlu Ahmet Bey'e son derece kırgın ve kızgın. Evet, magazin dünyasında gün geçmiyor ki farklı haberleri ekrana taşımayalım. Bu haberde onlardan bir tanesi de İrem ayrılıyor. İrem Helvacıoğlu'yla Uras Kaspar ve çocuğunun velayetini kendi alıyor. Mecburen, babası hiçbir şey üstlenmediği için. Yani bu da magazine bomba gibi düşen haberlerden bir tanesi. Gündemin en İlk başında. bölümde de konuştuk. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Magazini burada noktalıyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle herkesin çok merak ettiği Gırgırıye ile ilgili önemli detaylar verdin bize. Yeniden magazin özelde görüşmek ve Görüşmek buluşmak üzere. üzere.